Herkese merhaba. Kanalıma ilk defa geliyorsanız eğer, ben Cansu. Bugünkü videomda Rusya ile ilgili bilmediğiniz 25 gerçekten bahsetmek istiyorum. Eminim ki bunlardan hiçbir şekilde haberiniz yoktu ve öğrendiğinizde de bayağı şaşıracaksınız. O zaman hazırsak hemen başlayalım. 1800'lerde Rusya, Alaska'yı Amerika'ya yaklaşık 7 milyon dolara satmış. Rusya'nın dünyanın en büyük ülkesi olduğunu siz de biliyorsunuzdur büyük ihtimalle. Ve bu büyüklüğünden dolayı da dünyanın en büyük demiryolu hattına sahip. Moskova'dan Rusya'nın en doğusundaki şehirlerden biri olan Vladivostok'a gitmek için 9200 kilometre yol kat etmeniz gerekiyor demiryoluyla. Bu da eğer durmaksız gittiğiniz takdirde yaklaşık 152 saate denk geliyor. Ülkede malum bu kadar büyük olduğu için her şehirde farklı roaming var. Bu ne demek yani? Moskova'da aldığınız tarife gittiğiniz diğer şehirlerde geçerli olmayacak ve ekstra ücret ödemek zorunda kalacaksınız hem internet için hem de aramalar için. Rusya'nın en ünlü meydanı Kızıl Meydan bildiğiniz üzere. Ancak bunun komünizmle ya da kırmızı ya da kızılıkla bir ilgisi yok. Krasna kelimesi aslında önceden eski Rusça'da güzel anlamına geliyormuş ve aslında bu meydanın ismi Güzel Meydan. Moskova, St. Petersburg çok büyük kozmopolit şehirler olmalarına rağmen her yerde park bahçe var. Yani bizim gibi öyle bina yapayım derken parkları, bahçeleri yıkmamışlar. Helal olsun. Bu bilgi özellikle Moskova ve St. Petersburg için geçerli. Bu şehirlerde neredeyse her şey 24 saat çalışıyor. Tabii her şey derken de kesinlikle her şeyi kastetmiyorum. Genellikle bütün eczaneler, marketler, bazı restoran ve kafeler 24 saat çalışıyor. Bu sayede işten çıkınca öyle koştur koştur markete gitmenize gerek kalmıyor. Herhangi bir saatte gecenin bir yarısında markete gidip alışverişinizi kolayca yapabilirsiniz. Otobüslerde dur butonuna basmanıza gerek yok. Çünkü her durakta otobüsler zaten kendi kapılarını açıyorlar. Moskova'da bütün toplu taşıma araçlarında yani metrolarda, tramvaylarda, trolleybüslerde her yerde internet var. Aynı zamanda parklarda da gezerken Wi-Fi'nin tadını çıkartabilirsiniz. Hazır toplu taşıma demişken de dünyanın en derin metrosu St. Petersburg'da bulunuyor. Moskova dünyadaki en çok milyarder barındıran şehir ve gerçekten de Moskova'da zengin çok zengin, fakir çok fakir. Rusya'da asgari ücret 7800 ruble, Moskova'da ise bu rakam 17.600 ruble. Zengini çok zengin demişken de bir ilginç bilgi de zenginlerin kendine ait ambulans taksileri var. Bu ne demek yani? Trafikten kaçmak için genelde zenginler bu ambulans taksileri kullanıyor. Rusya'da sokakta yürürken her yerde kadın gördüğünüz için aslında biraz şaşırabilirsiniz. Evet, kadınlar her yerde, hayatın her bir yerinde. Otobüs şoförü olarak çalışan kadınlar da var, kuryelik yapan kadınlar da var. Kadınların ortalama ömrü erkeklere göre 15 yıl daha uzun. Rusya'da genç nüfus ve yeni doğan bebek sayısı azaldığından dolayı devlet bir takım teşvikler yapıyor insanlara. İkinci, üçüncü, dördüncü, beşinci çocuk için, her doğan çocuk için yani 460.000 ruble ekstra devlet yardım yapıyor. Ayrıca 3. çocuk için aileye arsa veriliyor. Şu an için 3. çocuk ve daha sonraki doğacak çocuklar için verilen miktarın 460.000 rubleden 1,5 milyon rubleye kadar çıkartılması konuşuluyor. Ancak aile o parayı aldığında istediği gibi harcaması söz konusu değil. Verilen bu parayla mutlaka bebeğin giderlerini karşılamak zorundalar. Ya da mesela yaşadıkları ev çok küçükse daha büyük bir eve geçebilmeleri için bu parayı harcayabiliyorlar. Rusya'da anti kafeler çok popüler. Peki bu anti kafe ne demek? Bu kafelere gittiğinizde sunulan her şeyden yiyip içebiliyorsunuz. Ancak yedikleriniz içtikleriniz için para ödemiyorsunuz. Sadece burada geçirdiğiniz zaman için para ödüyorsunuz. Bu nedenle büyük toplanmalar için Ruslar genelde bu tarz kafeleri kullanıyorlar. Bira 2013 yılına kadar alkollü içecek olarak sayılmıyordu. Vodka kelimesi aslında vada yani su kelimesinden geliyor. Tam olarak anlamı ise küçük su yani sucuk. Evet, buradan da aslında Rusların ne kadar çok içtiğini anlayabiliyorsunuz. Ki bu zaten ilginç bir bilgi değil. Bunu büyük ihtimalle biliyordunuz. Rusya'da her türlü mekanda gardırop var. Kütüphanelerde, müzelerde, üniversitelerde, hastanelerde, gittiğiniz her yerde kışın ve yazın üstünüzdeki paltolara, elinizdeki poşetlere gardırop teslim edebiliyorsunuz. Sovyetler Birliği zamanında duvarlar çok ince olduğu için ve diğer dairede konuşulan her şey duyulduğu için ayrıca dışarıdan gelen soğuğu da önlemek için duvarlara halı asılıyormuş ve bu gelenek hala bazı evlerde sürdürülüyor. Diğer bir Sovyet geleneği ise bir şey aldığınızda size fiş verildiğinde genelde o fişi yırtıyorlar. Peki bunun anlamı ne? Bir malı ya da hizmeti aldığınız anlamına geliyor. Ve hatta kapitalizmin kalbi olan Starbucks ve McDonald's gibi yerlerde de hala fiş yırtılıyor. Moskova her ne kadar kozmopolit bir şehir olsa da burada bile sinemalar genelde her zaman dublajlı. Ne yazık ki altyazılı filmler bulmak çok çok zor. Bulunma durumunda bile genelde çok pahalı oluyorlar. Ve dublajları bazen tek bir ses seslendiriyor. Yani çocuğu da, kadını da, erkeği de sadece bir erkek ses seslendiriyor. Kuaförler çok pahalı. Sadece bir saç kesimi için yaklaşık 150 lirayı gözden çıkarmalısınız.
Hafta sonuna gelen resmi tatiller genellikle hafta içine aktarılıyor. Yani Türkiye'deki gibi hafta sonuna geldi, ne yapalım kader demiyorlar. Gerçekten hafta içine aktarıyorlar, ekstra tatil veriyorlar. Yazın ortasında yaklaşık bir hafta 10 günlüğüne sıcak suları kesiyorlar. Ancak buradaki yazıda siz de tahmin edebiliyorsunuzdur, öyle 30-35 derecelik yazlar söz konusu değil. Sıcak suların kesildiği hafta gerçekten havaların 10-15 derece olduğu zamanlara denk gelebilir. Ne yazık ki soğuk sularda duş almak zorundasınız ya da su ısıtıp bir şekilde duşunuzu alacaksınız. Son bilgimiz ise Rusya'da yabancılar yılda 2 kere suç işlemeleri halinde 5 yıllığına ülkeden sınır dışı ediliyorlar. Suç işlemek derken de öyle adam öldürmeyi vesaire düşünmeyin. Bu tam olarak neyi kapsıyor? Kırmızı ışıkta eğer karşıdan karşıya geçerseniz ve polis sizi durdurursa bu ceza sayılıyor. Ve bu tarz 2 tane ceza almanız takdirde ülkeden ne yazık ki sınır dışı ediliyorsunuz. Evet, umarım bu video hoşunuza gitmiştir ve gerçekten bilmediğiniz, öğrenmek istediğiniz şeyleri öğrenmişsinizdir bu sayede. Eğer sizin de Rusya ile ilgili bildiğiniz farklı bilgiler varsa aşağı mutlaka yorum olarak bırakmayı unutmayın. Bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.